Gece sessizdi. Ay, çölde sanki yaralı bir kandil gibi asılı duruyordu. Rüzgar kumları sürüklüyor, uzaklardan deve çıngıraklarının sesi geliyordu. Horasan yollarında insanlar gece yolculuğu yapmaktan korkardı. Çünkü o yolların bir sahibi vardı. Adı söylendiğinde anneler çocuklarını sustururdu. Tüccarlar onun geçtiği yoldan geçmezdi. Kervanlar silahlı adamlarla ilerlerdi. Çünkü o adam yalnızca mal almıyordu. İnsanların içindeki huzuru da alıyordu. O adamın adı Fudaili bin İyad. Kimse onun bir gün insanların kalbini titreten bir Allah dostu olacağını bilmiyordu. Çocuklukta başlayan boşluk, Fudail küçükken fakirdi. Hayat ona merhametli davranmamıştı. Bazı insanlar çocukken oyuncaklarla büyür, bazıları ise korkuyla. Daha küçük yaşta dünyanın sert yüzünü görmüştü. Açlığı tanımıştı, hor görülmeyi tanımıştı. İnsanların güçlü olana saygı duyup zayıfı ezdiğini öğrenmişti. Kalbinde sessiz bir öfke büyüyordu. İlk başta sadece hayata kızıyordu, sonra insanlara, sonra herkese ve bir süre sonra kötülük ona normal görünmeye başladı. İnsan bazen günaha bir anda düşmez. Önce kalbi kararır, sonra vicdan susar, sonra yaptığı şey sıradan gelir. Fudail'ın başına gelen de buydu. İlk yol kesme ve taşlaşan vicdan. Bir gece birkaç adamla birlikte bir kervanı takip etti. Kalbi hızlı atıyordu, eli titriyordu. İçinde bir ses, yapma diyordu. Ama başka bir ses daha vardı. Bu dünyada güçlü olan yaşar. O gece ilk kez bir insanın korku dolu gözlerine baktı. Ve o gözler uzun süre peşini bırakmadı. Bir adam dizlerinin üstüne çökmüş. "Ne olur çocuklarım için bir hızını bırak," diyordu. Ama Fudail taş kesilmişti. İnsan kalbi bazen kendini korumak için merhameti susturur. Çünkü merhamet konuşursa insan yaptığı kötülüğe devam edemez. Şöhreti korkuyla yayıldı, yıllar geçti. Artık sıradan bir hırsız değildi. İnsanlar onun adını korkuyla anıyordu. Yollar onun kontrolündeydi. Bazıları onu zalim görüyordu. Bazıları ise güçlü adam diye hayranlık duyuyordu. Ama kimsenin bilmediği bir şey vardı. Gece herkes uyuduğunda Fudail bazen gökyüzüne bakardı. İçinde tarif edemediği bir boşluk vardı. Etrafında adamları vardı. Parası vardı. Korku salan bir ismi vardı. Ama huzuru yoktu. Çünkü insan Allah'tan uzaklaştıkça içindeki boşluk büyür. Dışarıdan güçlü görünür ama içten içe çöker. Kalbini parçalayan o gece, bir gece, hayatını değiştirecek o gece geldi. Rivayetlere göre bir kadına duyduğu haram, sevda sebebiyle gizlice bir eve yaklaşmıştı. Gece karanlıktı, şehir susmuştu. Tam duvara yaklaşırken bir evden Kur'an sesi duyuldu. Sıradan bir ses değildi bu. Kur'an bazen kulağa değil, doğrudan kalbe iner. İçeride biri şu ayeti okuyordu. İman edenlerin Allah'a karşı kalplerinin huşu duyması zamanı gelmedi mi? Bir anda donup kaldı. Sanki zaman durmuştu. Rüzgar sustu, gece sustu, kalbi sustu. O ayet bir ok gibi içine saplandı. Çünkü insan bazen bütün hayatı boyunca bir cümleden kaçıyordur. Ve o cümle bir gün gelip tam kalbinin ortasına oturur. Fudail'in gözleri doldu, dizleri çözüldü ve karanlığın içinde şu sözü söyledi. Evet ya Rabbi, zamanı geldi. Genişletilmiş bölüm. Dönüşü olmayan yolun eşiğinde o gece duvardan aşağı süzülürken Fudail artık aynı adam değildi. Üstündeki o gösterişli harami kıyafetleri şimdi ona 1000 tonluk bir yük gibi geliyordu. Ayakları onu şehrin dışındaki eski bir harabeye götürdü. İçeri süzüldüğünde orada konaklayan bir kervanın yolcularının fısıldaşmalarını duydu. İçlerinden biri, "Acele edin," diyordu. "Fudail buralardadır. Gece yola çıkarsak bizi paramparça eder." Fudail sarsıldı. İnsanlar ondan, bir canavardan korkar gibi korkuyordu. Kendi isminin yarattığı bu dehşet ona indirilmiş ikinci büyük darbeydi. Kendi kendine fısıldadı. "Ben ne yaptım? Rabbimin kulları benim yüzümden geceyi gündüze katıyor. Korkudan uykuları kaçıyor. Ey Fudail,
Sen Allah'tan kaçtığını sanıyordun ama o seni bir duvarın başında yakaladı. Tövbenin, ateşi ve eski hayatın vedası güneş doğarken Fudail adamlarının yanına döndü. Adamları neşeyle yeni bir soygunun planını yapıyor, paylaşacakları altınların hayalini kuruyorlardı. Fudail'in gözlerindeki o eski, hırslı pırıltı gitmiş. Yerine derin, ıstıraplı bir sakinlik gelmişti. Sessizce, "Ben gidiyorum," dedi. Adamları şaşkındı. "Nereye reis? Daha yeni başlıyoruz." Fudail, bir dağ gibi dimdik durarak cevap verdi. "Siz dünyaya, bense dünya ve içindekilerin sahibine gidiyorum." O günden sonra Fudail elindeki kılıcı bıraktı ve yerine tesbihini aldı. Ama bu değişim kolay olmadı. Kimse ona inanmadı. "Bir kurt kuzuya dönüşür mü?" dediler. "Dün yol kesen bugün nasıl hidayet rehberi olur?" dediler. Ama o her söze gözyaşıyla cevap verdi. Mağdur ettiği her kapıya gitti, çaldığı her altını iade etti, kırdığı her kalpten helallik istedi. Haremeyn'in imamı, bir eşkıyanın velayeti zaman Fudaylı öğüttü ve onu bir elmas gibi parlattı. Bir zamanlar geçtiği yollarda korku salan adam, şimdi Kabe'nin gölgesinde hıçkırıklara boğulan bir dervişti. Öyle bir mertebeye ulaştı ki, dönemin halifesi Harun Reşit bile onun huzurunda bir çocuk gibi titrerdi. Bir gün halife ona geldi ve "Bana nasihat et ya Fudail," dedi. Fudail, halifenin gözlerinin içine bakarak, "Senin bu oturduğun taht, senden öncekilerin ölümüyle sana kaldı. Senden sonrakilere de senin ölümünle kalacak. Kendini hazırla," dedi. Koca imparatorluğu yöneten halife, Fudail'in bu sözleriyle hıçkırıklara boğuldu. Fudail artık sadece bir abid değil, bir hakikat kılıcıydı. Mahşer korkusu ve son nefes, Fudail'in en büyük özelliği hüzün idi. Onu görenler, sanki yeni bir cenazeden çıkmış sanırdı. Şöyle derdi: "Allah'tan korkmayan kimseden korkulur, Allah'tan korkan kimseden ise her şey korkar." Ölüm yatağındayken çocukları ağlamaya başladı. Onlara dönüp gülümseyerek şöyle dedi: "Neden ağlıyorsunuz? Babanız tam 30 yıldır ölüm anı için hazırlık yapıyor. Bugün benim bayramımdır." Rivayete göre son sözleri şuydu: "Yol uzun, azığım az. Ey Rabbim, huzuruna eli boş geliyorum ama senin rahmetin her şeyi kuşatır." Final, senin hikayen nerede başlıyor? Fudail bin İyad'ın hikayesi bir hırsızın hikayesi değildir. Bu hikaye, bittiği yerden başlamak isteyenlerin, "Ben artık çok kirlendim," diyenlerin hikayesidir. O bir gecede değişti. Bir ayetle parçalandı. Bir secdede küllerinden doğdu. Bugün senin kalbinin de aynı ayetle titremeye ihtiyacı yok mu? Belki de bu video senin hayatındaki o duvardır. Unutma, Allah en karanlık ruhu en parlak kalbe dönüştürebilir. Yeter ki içinden o ses yükselsin: "Evet ya Rabbi, zamanı geldi."